Yüz ölçümü açısından en büyük Türk devleti olan Kazakistan'a hoş geldiniz. Bu ülkenin haritasında sıra dışı bir şey var. Haritayı lütfen daha yakından inceleyin. Kazakistan sınırları içerisinde yer alan ve küçük bir daireyle gösterilen bu yer Baykonur adında bir yerleşim yeri. Fakat burası Kazakistan'a bağlı özerk bir yer değil ve mülkiyeti Kazakistan'a ait. Öyleyse haritalarda neden başka bir ülkeymiş gibi resmediliyor? Çünkü bu topraklar geçmişte yapılan bir kiralama anlaşması gereği hala Ruslar tarafından kullanılıyor. Sovyetler Birliği tarafından kurulmuş olan bu kent dünyanın en eski uzay üssü konumunda. Öte yandan federal bir şehir statüsüne sahip olan bu üste Rusya kanunlarının ve Rus para biriminin geçerli olduğu söyleniliyor. Açıkçası bu bilgileri teyit etmek için burayı ziyaret etmeyi çok isterim. Yakında gerçekleştirmeyi planladığım Türkistan gezimde bu şehir listemin ilk sıralarında olacak. Çünkü Rus vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da şehri ziyaret etme ve roket fırlatışını izleme şansı varmış. Ayrıca Rusya şehrin yönetim hakkı için her yıl Kazakistan'a yaklaşık 150 milyon dolara yakın bir meblağ ödüyor. Dolayısıyla bu durum Baykonur'u hukuki olarak Kazakistan'a ait kılarken pratikte Rusya'nın uzay araştırmaları ve askeri projeler için kullanılmasını sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Kazakistan'da neden hala bir Rus şehri var? Gelin olayı daha detaylı inceleyelim. Bu sırada siz de videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. 1950'li yılların başlarında Soğuk Savaş'ın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde Sovyetler Birliği uzayda üstünlük sağlamak amacıyla büyük çaplı bir projeye girişmişti. Uzay araştırmalarında Amerikalılarla yarışabilmek için stratejik bir konumda geniş ve düz bir araziye ihtiyaç duyuluyordu. Günümüz Kazakistan'ın neredeyse tam ortasında yer alan Baykonur bölgesi ise düşük nüfus yoğunluğu, geniş bozkır arazisi ve Sırderya Nehri gibi doğal su kaynaklarına yakınlığıyla ideal bir konum olarak öne çıktı. İşte bu nedenden ötürü Sovyetler 1955 yılından itibaren bölgeye yatırımlar yapmaya başladı. Böylece Baykonur askeri araştırma ve geliştirme projeleri için kullanılmaya başlandı. Sovyetler Birliği'nin uzaya olan ilgisi arttıkça Baykonur uzay araştırmalarında öncü bir üs olarak ön plana çıktı. Öyle ki 1957 yılında dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'in ve 1961'de ilk insanlı uzay uçuşu Vostok 1'in buradan fırlatıldığını söyleyebilirim. Yani Baykonur'da Sovyet gücünü yansıtan birçok uçuş gerçekleşti. Yuri Gagarin, Baykonur'dan fırlatılan Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu ve bu olay Baykonur'un tarihine damga vurdu. Öte yandan Çekoslovakya, Doğu Almanya, Hindistan ve Fransa gibi 13 ülkeden 14 kozmonot, Interkozmos programı kapsamında yolculuklarına buradan başladı. Dünyaya mal olan bu olaylardan sonra Baykonur'un dünya çapında ünü katlandı. Böylece şehir, Sovyetler Birliği'nin ve günümüzde Rusya'nın uzay araştırmalarında stratejik bir merkez haline geldi. Ancak 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Baykonur Kazakistan toprakları içerisinde kaldı ve böylece teknik olarak Kazakistan'a ait bir üs oldu. O dönem Rusya bu üssü stratejik öneme sahip olduğu için elinde tutmak istedi. Hatta Ruslar bu nedenle gizliliği koruma amacıyla bölgenin adını bile değiştirdi. Baykonur Sovyetler yönetimi döneminde Tuğra Atam adıyla anılmasına rağmen 20 Aralık 1995'te Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından resmi olarak Baykonur adını aldı. Burası Ruslar için çok önemliydi ve elden çıkarmak istemiyorlardı. Bu yüzden Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra bile Baykonur üssünü kullanmaya devam etmek için Kazakistan hükümetiyle kira anlaşması yaptılar. 1994 yılında yapılan anlaşmaya göre Rusya üssü 100 yıllığına kiralamak istemişti. Ancak Kazaklar bunu kabul etmedi ve Ruslar Baykonur uzay üssünü kullanmak için Kazakistan'a yıllık kira ödemeyi kabul ettiler. Aslında bu anlaşma yakın tarihte sonlanmıştı. Fakat 2004 yılında yapılan yeni bir anlaşmayla Baykonur'un 2050 yılına kadar Ruslar tarafından kiralanması ve Rusya'nın buradaki faaliyetlerinin devam etmesi yönünde mutabık kalındı. Böylece Kazakistan'daki Baykonur uzay üssü yasal olarak Rusya'ya ait olmasa da Rusya tarafından kullanılan bir alan olarak kaldı. Gerçeği söylemek gerekirse Baykonur günümüzde hala dünyanın en aktif uzay üslerinden birisi olarak hizmet veriyor. Rusya'nın uzaya insan göndermek ve uluslararası uzay istasyonunda astronot taşımak gibi görevlerinde önemli bir rol oynuyor. Öte yandan Baykonur'un bu alandaki önemli konumu aslında Rusya'nın Kazakistan'a olan ekonomik bağımlılığını da arttırıyor. Kazakistan ise bu üssün kira gelirleri sayesinde ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda uluslararası arenada uzay araştırmaları konusunda söz sahibi olabiliyor. Bu nedenle kent sadece Rusya için değil Kazakistan için de bir prestij meselesi haline geldi. Kazak yöneticiler Baykonur'u gençlerin uzay bilimlerine olan ilgisini arttırmak ve uzay teknolojileri konusunda kendine özgü bir altyapı oluşturmak amacıyla kullanıyor.
Dolayısıyla bu şehri iki ülke arasında önemli bir bağ olarak değerlendirebiliriz. Bana kalırsa bu sıra dışı kent, Kazakistan ve Rusya arasındaki ilişkilerde işbirliği ve bağımlılığın ilginç bir örneği. Gelecekte iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik koşullar değiştikçe Baykonur'un statüsü de yeniden gündeme gelecektir. İlerleyen yıllarda Kazakistan uzay araştırmalarında daha bağımsız bir rol üstlenmek isteyebilir. Ancak bunun için altyapısını ve bilimsel kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. Öte yandan bakıldığında Rusların da dünyanın en büyük uzay üssü sıfatıyla ünlenen Baykonur'a daha fazla bağımlı kalmak istemediğini düşünüyorum. Bu yüzden kendi toprakları içerisinde Amur Oblast'ında yeni bir uzay üssü inşa ediyorlar. Hani derler ya 2050 yılına kadar kim öle kim kala diye. Ama yine de kira anlaşması bitince bu toprakların akıbeti ne olacak? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım gelecek yıllarda bu topraklar hangi ülkeye ait olacak? Elbette bunu bekleyip göreceğiz. Fakat tam da bu noktada biraz da şehir üzerine yoğunlaşıp konuşmak istiyorum. Baykonur, Kazakistan'ın güneyinde Sırderya Nehri'nin kıyısında geniş bozkırlarla çevrili küçük bir yer. Burayı dünyadaki diğer şehirlerden farklı olarak tamamen uzay çalışmaları ve bu çalışmaların desteklenmesi için kurulmuş bir kent olarak düşünebilirsiniz. Bu nedenle şehirdeki hayat büyük ölçüde Baykonur uzay üssü etrafında şekilleniyor. Fakat buna rağmen Rus ve Kazak vatandaşların birlikte yaşadığı bu şehrin nüfusu yaklaşık 35 bin kişi civarında. Öte yandan nüfusun büyük bir çoğunluğuysa uzay üstünde çalışan mühendisler, teknisyenler ve onların ailelerinden oluşuyor. Ancak bu kişiler genellikle kısa dönemli görevler için geldiklerinden şehirdeki sosyal hayat sürekli bir değişim içinde diyebilirim. Ayrıca şehir her ne kadar 1990'lardan bu yana Kazakistan'a ait olsa da Rusya tarafından kiralanmış olduğu için Rus kültürü oldukça baskın. Şehirdeki kamu binaları, sokaktaki işaretler ve tabelalar Rusça yazılırken günlük yaşamda da Rusça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle de yabancı forumlarda okuduğum bilgilere göre sosyal hayat diğer Kazak şehirlerine göre oldukça kısıtlı. Şehirde temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafe gibi birkaç sosyal alan bulunuyor. Ayrıca hastane, okullar ve kültürel etkinlikler için birkaç küçük sinema ve tiyatro alanı da mevcut. Elbette bunlar sadece internet araştırmasından elde ettiğim bilgiler. Fakat beni izleyen ve Baykonur'u ziyaret etmiş Kazak kardeşlerimin bu videonun altına yorum yapacağını düşünüyorum. Şehir gerçekten de bu şekilde mi? Bu konu hakkındaki bilgilerinizi ve düşüncelerinizi bekliyorum. Öte yandan şehrin mimarisi Sovyet döneminden kalma tipik beton yapılar ve geniş caddelerle karakterize olmuş durumda. Bana kalırsa kent planlamasında askeri ve stratejik bir altyapı göz önünde bulundurulmuş. Ayrıca şehirde Gagarin anıtı gibi uzay çalışmalarını onurlandıran birkaç heykel ve anıt bulunuyor. Daha önce de söylediğim üzere Baykonur 2050 yılına kadar Rusya'ya bağlı bir toprak parçası olarak Ruslara hizmet etmeyi sürdürecek. Ruslar her ne kadar kendi toprakları içerisinde yeni uzay üsleri inşa etmiş olsa da Baykonur coğrafi konuru ve mevcut altyapısı nedeniyle hala önemini koruyor. Kazakistan ise gelecekte Baykonur'u uluslararası uzay araştırmalarında daha etkin bir rol oynayan bir merkez haline getirmek için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla her iki ülkede bu şehre ayrı bir önem gösteriyor ve üzerinde titriyor. Haliyle bu da şehrin uzun vadede bilim ve teknoloji alanında daha fazla gelişim gösterebileceğini gösteriyor. Peki siz Rusların hala Kazakistan sınırları içerisinde toprağa sahip olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Kazakistan bu toprakları geri almalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 100.000 yolunda bana destek olmak istersen kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Bu küçük katkılar videoların daha fazla insana ulaşması için çok değerli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.